Beslediğiniz hayvanı apartmandan atmanız isteniyorsa bunu engellemek için ne yapmalısınız? Köpekler evcilleştirdiğimiz tarihten bugüne, yani binlerce yıldan bu yana bizlerle yan yana aynı hayatın içindeler. Bazıları avcılıkta kullanılırken bazıları koruma, bazıları narkotik, bazıları görme engeller için rehber köpeği olarak yanımızda hayatlarını sürdürüyorlar. Hatta İspanya'da şiddet mağduru kadınlara talep etmeleri halinde bu duruma özel eğitilen köpekler veriliyor ve tüm masrafları da yine devlet tarafından karşılanıyor. İşte bu kadar bizimle iç içe olan evcil hayvanları büyük kentlerde çoğu zaman mecburen evimizin içerisinde barındırıyoruz. Ülkemizdeki dini inançlar ve özellikle köpeklere sevgi hususu yeterince yerleşmediği için seveni kadar sevmeyeni de korkanı da mevcut. Şüphesiz özellikle köpeklerin sevgi görmemeleri halinde havladıkları gerçeğini de unutmamak gerekiyor. Oysa apartman gibi toplu yaşam alanlarında komşuların birbirlerini rahatsız etmemek gibi bir yükümlülükleri vardır. Apartmanda evcil hayvan beslenebilmesi için yönetim planında hayvan beslenebileceğine dair bir karar olması ya da aksi yönde bir yasak olmaması gerekmektedir. Eğer yönetim planında bu yönde yasak yoksa hayvanın sadece varlığı rahatsız edici bir unsur olarak kabul edilemez. Bu nedenle eğer apartman yönetim planında aksi yönde karar olmamasına rağmen hayvanınızın apartmandan atılması isteniyorsa siz de bunu talep edenlere karşı manevi zarara uğradığınız gerekçesiyle tazminat davası açabilirsiniz. Ancak apartman yönetim planında hayvan beslenmesinin yasak olduğu ibaresi olmasına rağmen ısrarla hayvan besliyorsanız, yani Halep oradaysa arşın burada, sıkıysa hayvanımı atın buradan diyorsanız, bundan şikayetçi olan kişi ya da kişiler hayvan sahibinin, yani sizin yerleşim yerinizde bulunan sulh hukuk mahkemesine dava açarak hayvan beslenmesinin önüne geçebilirler apartman içerisinde. Elbette yönetim planında dava dilekçesini ekleyerek. Bitmedi. Eğer bu kişi veya kişilerin ayrıca bir zararları varsa bu zararların tazmini içinde sizden talepte bulunabilirler. Bu sebeple apartmanda hayvan besleyecekseniz didişmekten ziyade apartman yönetim planını doğru bilmek ve okumak gerekiyor. Bir de son olarak eğer kat maliklerinin %80'inin onayını alabilirseniz apartman yönetim planını da değiştirebilirsiniz. O yüzden hayvanseverlerin olduğu bir binada yaşamanız işinizi kolaylaştıracaktır.